Bugün bir rüya tabiri yapacağız. Çünkü filmimiz Mulholland Drive. David Lynch'in başyapıtı sayılan bu filmi anlamaya çalışmak biraz zor. Yönetmen burada ne anlattığı sorusuna mutlak bir cevap arayışı içerisinde izlememek gerekiyor. Çünkü bu şekilde izlendiğinde insana zevk yerine baş ağrısı ve sıkıntı veren bir hal alıyor. Gerçekten çok fazla sembolizm var. Çok fazla karışık bir film. Yani insan ilk izlediğinde ve artık film bittiğinde hani ben ne izledim durumu oluyor. Mesela Mulholland Drive hakkında baştan aşağı onlarca teoriyle dolu, filmdeki hikayeyi, karakterleri, imgeleri anlatan ve bunlara anlamlandırmaya çalışan internet sayfaları var. Yine bu filmle alakalı oldukça uzun ve detaylı açıklama videoları çok sayıda mevcut. Bununla beraber filmde tabii ki belli başlı anlatmak istediği alanları, belli başlı ihtimalleri indirgeyerek ele alabiliriz. Belki bir yerlerde görmüşsünüzdür. Galton kutusu diye bir deney var. Bu deneyde piramit şeklindeki bir yapının en üstünden bir küçük top, bir bilye bırakılıyor ve bu bilyenin yukarıdan aşağı yolculuğunda karşısına çiviler çıkıyor. Her çiviye çarptığında yarı yarıya ihtimalle her iki yönden birisine giderek eninde sonunda en aşağıya ulaşıyor. İşte David Lynch'in filmleri de biraz bu diyagrama benziyor. Neden? Çünkü David Lynch her filminde belli bir konuyu ele alıyor ve sonra o konuyla alakalı öyle bir imge seçiyor ki bu imgeyi her iki zıt yönde değerlendirmek mümkün olabiliyor. Mesela karşımıza öyle bir karakter geliyor ki onu hem şeytan hem melek olarak değerlendirebiliyoruz. Dolayısıyla o hikayeyi anlamlandırma çabamız içerisinde o karşımıza çıkan iğneye çarptığımızda belki şeytan yönüne doğru, belki de melek yönüne doğru gidiyoruz. Sonraki aşamada da bu verdiğimiz kararın etkisiyle karşımıza çıkan yeni imgede yine bu iki farklı ihtimal içerisinden birisini seçerek böyle bir sonuca ulaşıyoruz. Diyebilirsiniz ki bu ne kadar karışık, ne kadar saçma sapan bir yöntem. İnsan filmi izlediğinde bir şey anlamak ister. Bu kadar sembolizmin içinde boğulmuş, bu kadar imgelerin içerisinde kaybolmuş bir film izleyiciye sıkıntı verir. Bunu oldukça iyi anlayabiliyorum. David Lynch'in ustalığı imgeleri insanların kabul edebileceği bir estetikte ve bir anlamda karşımıza koyuyor ki özellikle Mulholland Drive'da o bütünlüğü, o hikayeyi izlerken filmin o kendisine has büyüsünün içerisine giriyor ve oradan çıkmak istemiyoruz. Yani sıkılmıyoruz. Mulholland Drive'da da işte bu iki yöne çekebileceğimiz sembollerin sayısı çok fazla. Bu nedenle de işte o internet sayfasında bahsettiğim gibi çok fazla anlamlar, çok fazla teoriler üretilebiliyor. Ve ben tabii ki bunlardan birisi kesinlikle şudur diye karşınıza çıkıp da filmin o şifreli anlamını çözdüm şeklinde bir mesaj vermeyeceğim. Zaten David Lynch'in de böyle tam olarak çözümlenebilecek kesinlikle bu işte doğru yoldur diyebileceğimiz bir yolu yok aslında. Bununla alakalı sadece verdiği bazı işaretler var. Onun filmle alakalı 10 ipucu diye sunduğu bu küçük küçük işaretler hakkında oldukça çok tartışılan, değişik yönlere çekilebilecek yine ipuçları şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu filmin benim için ne ifade ettiğini ve neler anladığımı, neler hissettiğimi sizinle paylaşayım. Filmimizin temel konusu Hollywood özelinde ve insanların film özelinde meşhur olma çabaları. Bazıları bu filmi hatta Lynch'in Hollywood'la olan hesaplaşması şeklinde değerlendiriyor. Ama bu biraz bence abartılmış bir yorum. Hollywood'un hayal olarak sunduğu o realitenin aslında insanların hayalleriyle ne kadar çelişebildiğini, onların o hayallerini ne kadar parçalayabildiğini, o insanları ne kadar parçalayabildiğini, bundan ne kadar nemalandığını anlatıyor film. Bununla beraber mesela insanların gerçek sıkıntılarının hiç neredeyse Hollywood'da tematize edilmeyişini ama en çok da Hollywood'un bu insanların o içinde bulundukları durumdan kaçış dürtüleriyle onlara sunulan o masalları, o rüyaları izlemeleri sayesinde yine o çarkın döndüğünü görebiliyoruz. Bu anlattıklarıma işaret eden işte karakterlerin yaşadıkları ve çeşitli semboller var filmde. Ana karakterin bir hayal uğruna oraya geldiğini ve sonra bu hayalden çok ciddi anlamda uzaklaşmak zorunda kaldığını ama kendi narsist karakteri nedeniyle bununla bir türlü uyuşamadığını ve bu gerçeklikle başka yollarla mücadele etmek zorunda kaldığını görüyoruz. Ve bu mücadeleyi kaybetmiş oluyor. Çünkü bir kiralık katil eliyle hem sevdiği hem de düşmanı olan Camilla'yı öldürmüş oluyor ve sonunda da kendini hayallerinde konumlandırdığı o pozisyon ile sonuç olarak geldiği işte o duvarın arkasındaki o korkunç kişi arasındaki o müthiş uçurum bir türlü kabul ettiremediği bir durum olmuş oluyor ve tek çareyi doğal olarak o yaşadığı bütün o hezeyanların sonucunda intiharda görüyor. Filmin de zaten büyük kısmında işte bu Diane karakterinin o hezeyan halinde başını yastığa koyduktan sonra uyuyunca geçeceğini düşündüğü o kötü durumun nasıl rüyalarına yansıdığını biz izlemiş oluyoruz. Filmin ilk kısmında geniş olarak verilen bu Betty'nin hikayesinde
Zaten görsel olarak da görebiliyoruz. Bir rüya gibi böyle görüntülerin biraz flu olmasından, canlı olmasından, ışığın çok olmasından, kırmızı ve sarı renklerin ağırlıklı olmasından bunu anlayabiliyoruz. Filmin sonunda o gerçeklerini gördüğümüz o olumsuz olayların onun kendi o hayal dünyasında nasıl değiştirildiğini, nasıl bunların tamamen manipüle edildiğini o hayal dünyası içerisinde izliyoruz. Ama aslında yönetmen bunları öylesine anlatmıyor. O yıkılan hayaller sadece Betty Diane karakterinin yaşadıkları değil. Bunun üzerinden Hollywood'a yönelik bir genel anlatı var. Ama işte bunu o başta da bahsettiğim gibi hep bu ikilem içerisinde veriyor. Mesela bir casting sahnesinde çok başarılı geçtiğini görüyoruz. Ama aslında baktığımızda o çok mümkün olmayan bir casting. Çünkü öyle castinglerde bildiğimiz gibi bir basit bir ortam var ve bir yönetmen huzurunda veyahut da bir veya iki kişi karşısında bir verilen sahnenin oynanması isteniyor. Hani oradaki gibi böyle çok fazla kişinin olduğu, böyle içeri girdiğinde böyle el üstünde tutularak karşılandığı vesaire bir durum olmuyor aslında. Orada başarılı olmuş oluyor. Belki de bunu sadece kendisi hayal ediyor. Veyahut da gerçekten de başarılı oluyor ama sektörde işte o diğer komplo kısmı diyebileceğimiz işte o değil bu olsun diyebilecek konumda gücü olan bir takım böyle meçhul kişilerin, böyle gizemli kişilerin Hollywood'u aslında kontrol ettiği, komplosu mu veyahut da gerçeği mi bilemeyeceğimiz, iki yönde de yorumlayabileceğimiz bir durumla karşılaşıyoruz. Yani bunu tabii ki bu karakterin aslında gerçeklikle yine mücadele edemeyişi ve bunu kendisine bu şekilde bir uydurma hikayeyle kabul ettirmesi diyebiliriz. Yönetmene yapılan işte bu olacak baskısı da aslında o yönetmenin kendi özgürlüğünü, kendi sanatsal hakimiyetini yitirişini ve bu insanların dediklerinin olmak zorunda kalmasını izliyoruz. Ve işte mesela bu Cowboy üzerinden bir güç var. Yani insanların gücünün üstünde bir güç var ve bunlar her şeyi kontrol ediyor. Buna uymadığımız zaman da cezalandırılıyoruz. İşte beni bir kere göreceksin, iki kere göreceksin muhabbeti. Bununla beraber bu Cowboy karakterine mesela insanüstü bir kimlik de verebilirsiniz. Bu bir ölüm meleği olabilir, ne bileyim bir tanrısal bir rol verilebilir. Aynı şekilde o Silencio sahnelendirilmesinde yukarıda oturan mavi saçlı kadının da rolünü buna benzer bir soyut rol olarak da belirlemek mümkün. Ve bu dualiteler içerisinde baktığımızda yine bu karakterin hayal dünyasında bu durumla olan manipülatif yüzleşmesi ama aynı zamanda da Hollywood'da olan yönetmenimizin bir nevi hesaplaşması da diyebiliriz. Yani sinema sektöründe doğal olarak insanların kendilerini anlattıkları bir alan olması narsizmin de çok yoğun bir şekilde karşımıza çıkmasına yol açıyor. Zaten hani narsist olmayan bir insanın kolay kolay oyunculuğa yönelmesi, yönetmenliğe yönelmesi, herhangi bir şekilde bu çarkın içerisinde kendisini göstermeye kendine adaması öyle çok da doğal olarak karşımıza çıkmayan bir durum. Yani bunu ile bir patolojik seviyede görmemek lazım. Hani insanın tabii ki özgüveninin ve kendisine olan bakış açısının diğer insanlara nazaran daha yüksek ve ileri noktada olması beklenen bir durum. Ama işte bu insanların da o hoşnut olmadıkları realitelerle karşılaşmaları, kendi kontrollerinin dışarısında bütün bu makinenin içerisindeki çarkların dönüşleri içerisinde kaybolup gitmeleri ve bu gücün karşısında hiçbir şekilde direnememeleri kendi o narsizmleri içerisinde daha dramatik, daha acıklı bir sonuç doğuruyor. Ve tabii ki David Lynch'e de birçok defa farklı röportajlarda, televizyon programlarında soruluyor bu filmde ne anlatmak istediği. Bu yönetmenimizle alakalı genel bir durum. Çünkü çok soyutluk var filmlerinde. Bu nedenle de insanlar ne anlatmak istediğini çok defa onun ağzından duymak istiyor. Ama Lynch hiçbir zaman böyle konulara girmeyi sevmediği gibi hatta birçok defasında şakayla karışık cevaplar veriyor. Ve sonuç olarak izleyicilerin bu filmlerle alakalı kendi düşüncelerine, kendi duygularına ulaşmalarını istiyor. Bu filmi izleyen kişilerde bir his kalıyor ve bu his aslında David Lynch'in ulaşmak istediği hedefmiş. Çünkü bunu söylüyor röportajlarında. Benim amacım insanlara bir şey anlatmak değil, insanların bir şey hissetmesini sağlamaktı diyor ve bence bu film o hissi tetiklemeyi büyük bir oranda başarıyor. İşte izlediğimiz şeylerin bir hayal olduğunu ve bu hayallerin çok manipülatif olduğunu, çeşitli güçler ve etkenler tarafından manipüle edildiğini, bizlerin bu hayallerle olan ilişkisi içerisinde değişik duygulara kapılırken bütün bunların aslında bize bir sunum yapıldığını, bize bir illüzyon olarak karşımıza çıkarıldığını unutmamamız gerektiği, yeri geldiğinde bu rüyadan uyanabilmeyi, sağlıklı bir şekilde gerçekleri kabul edebilmeyi ve ruh sağlığımızı işte bu iç dış dengesiyle beraber koruyabilmeyi bir nevi hatırlatıyor bize. En azından bu filmi izlediğimizde bir uyarı şeklinde bu karışık hislerin, bu iç dış çatışmasının nasıl bir yıkıma yol açabileceğini görmemiz tekrar kendimizi şöyle bir ayarlamamıza, yeniden bir kendimizi dengelememize yol açıyor. Bunu da hem kendi öznel iç dünyamız açısından yapmamız
hem de bize sunulan o bütün o medya üzerinden nesnel olarak yapmamız gerekiyor. Çünkü hayaller ve gerçekler arasında böyle müthiş bir dualite var. Hayaller bazen gerçeklikleri besleyebiliyor ve onlara faydalı bir yön ve ufuk sunabiliyorken aynı zamanda da bazen bütün o gerçeklikten kaçmamızı ve bize zarar verici bir hale getirecek şekilde hayal dünyasına kapılmamıza da yol açabiliyor. Bir de dediğim gibi bu olayın tamamen bir endüstriyel yanı var. Bunun üzerinden çok büyük bir çark dönüyor. Olayın büyük bir manipülatif yanı da var. Doğrudan doğruya insanların kendi kendilerini aldatmaları, kendi kendilerini manipüle etmeleri, aynı zamanda da kitlelerin manipüle edilmesi durumu var. Bu dönen büyük mekanizma içerisinde, bu büyük çarkların içerisinde kaybolan, ezilen nice insanlar var. Bu filmde gördüğümüz bütün bu yoruma açık konuların aslında gerçek hayatta da baktığımızda yönetmenlerin hayatları ve filmleri üzerinden, oyuncuların hayatları üzerinden çok ciddi anlamda böyle köprüler kurmamız mümkün. Böyle çok geniş bir gözle her şeyin çok değişik anlamlara gelebileceği ön kabulüyle ve bu anlamların neler olabileceğine dair bir iki yoklamayla bu filmi tekrar tekrar izlediğimizde kafamızda çok geniş bir dünya oluşturabiliriz. Ve işte bu dünyanın içerisinde o Galton kutusundan örnek verdiğim gibi bir yöne doğru veyahut da farklı bir yöne doğru değişik değişik sonuçlara ulaşmamız mümkün oluyor. David Lynch'in hayatına baktığımızda her zaman kendisine sunulan sınırları zorlamaya çalışan, farklı olmaya çalışan, böyle son derece özgür bir insan görüyoruz. Çok fazla yapmış olduğu bir film yok mesela ve çok uzun yıllardır da film yapmıyor. David Lynch'in bu orijinal karakterinin bir de sanata dair bu bakış açısının eliter kesimin çok ilgisini çekmesi, çok bundan memnun olmaları durumu da var. O nedenle hani mainstream diyebileceğimiz büyük kitlerin üzerinde mesela David Lynch'in filmleri belki o derece cazip değil, o kadar hoşlarına gidecek bir film değil. Ama bu bahsettiğim küçük kesim David Lynch'in filmlerini böyle çözmeyi, anlamlandırmayı, değişik yönlere çekmeyi, içerisindeki o gizli anlamları bulmayı, çıkarmayı çok seviyorlar ve bundan çok zevk alıyorlar. Bu nedenle de bu filmi müthiş derecede el üstünde tutuyorlar ve bunu ben çok iyi anlayabiliyorum. O nedenle de bu filmin etkisi öyle popüler filmler gibi belli bir dönem hızlı bir şekilde, etkin bir şekilde kendisine yer bulup ondan sonra hızlı bir şekilde yine kaybolan film türünden olmuyor. Her dönem klasikler bağlamında muhakkak tekrar tekrar konuşulan ama bundan bağımsız olarak yine gündemdeki konuların doğrudan doğruya bu filmle bir ilişkisi olması durumunda yine birdenbire aktüalitesi hızlı bir şekilde yükselen bir film olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak şunu da söyleyeyim, mesela filmin içerisinde de David Lynch'in kendi eleştirdiği o bazı noktaların yine bir nevi izleyicinin dürtülerini ve duygularını suistimal eder şekilde kullanıldığını düşünüyorum. Mesela cinsellik konusunda bence izleyicinin o dürtüleri istismar ediliyor. Hani bu derece bir cinselliğe ihtiyaç var mıydı bu filmde anlatılmak istenen konuları anlatmak için? Hani hesaplaştığı iddia edilen o durumdan kendi de aynı araç olarak kullanmış olmuyor mu? İstismara yakın diyebileceğimiz öğelerin de bu film içerisinde olması bazı konularda bizi David Lynch hakkında biraz daha objektif, biraz daha onu yüceltmede dikkatli bir yorum yapmaya itiyor bence. Yani sonuç olarak David Lynch'in bu orijinalliğini düşündüğümüzde ve bu filmin bu derece farklı olması cihetiyle ele aldığımızda her halükarda bence izlenmesi gereken bir film. Özellikle böyle işte ne bileyim art house diyebileceğimiz veya deneysel sinema diyebileceğimiz, belki tam olarak öyle değil ama hani klasik mainstream sinemanın dışında kalan filmler içerisinde bence en üst sırada gelen filmlerden birisi. Mulholland Drive ile alakalı son bir tavsiye vererek bitireyim. Filmi izledikten sonra bu video gibi açıklama videolarını hemen izlemeyin derim. Yani önce kafanızda ve kalbinizde hani hem duygusal hem mantık olarak bu filmi iyice bir değerlendirin, iyice bir düşünün, iyice bir üzerine bir yatın. Hani öyle derler eskiden. Sonra bir takım noktalara ulaştıktan sonra hani o Galton'un kutusundaki gibi belli bir yere ulaştıktan sonra ya da en azından bazı yollar kafanızda belirlendikten sonra öyle videoları açıp bakın. Ondan sonra başkaları ne demiş, onların düşünceleri neymiş. Benim burada anlattığım gibi bazı videoları izleyerek mesela hani onlara bir bakın. Bence bunun hem kendi iç dünyanızda ulaştığınız sonuçlarla hem de insanların o genel olarak vardıkları sonuçların kıyaslamasında çok faydalı olacağını göreceksiniz. Ki bu tavsiyeyi böyle yoruma açık filmlerde genel olarak da yapabilirim diyorum ve kaliteli seyirler diliyorum.